Daha önce Findar Opta PLC'de bant uygulamasını yapmıştım. Video yayınlamıştım. Şimdi o uygulamanın üzerine devir yönünü de bulma ya da devir yönüyle ilgili işte çıkış alma konusunda ilave yaptık. Normal bantın çalışması nasıldı? İleri ve geri çalıştırıyordunuz. İki sınır arasında sınır anahtarlarına çarptığında duruyordu. Şimdi kameranın açısını değiştireceğim. Stopla da ne yaptık? Durdurduk. Kameranın açısını değiştireceğim ve olayı daha net anlatmaya çalışacağım sizlere. Motor milinde benim şu anda iki tane birbirlerine 90 derece açıyla duran sensörüm var. Bu sensörler mildeki bir somun başı çıkıntıdan sinyal alıyorlar. Örneğin bir yönde dönerken şöyle tutayım. Çıkış sinyallerini görüyorsunuz. Durdurdum. Hatta şuradaki sinyalin üstünde durdu somun başı. İleri ve geri ne yapabiliyorum? Çalıştırabiliyorum ben. Asıl programa ilave ettiğim kısmı burada göstermeye çalışayım. Önce şunu söyleyeyim. Sıra anahtarlarına dokunuyorum. Bakın yukarıdaki yeşil led turuncuya dönüyor. Aslında yeşil led turuncuya dönmüyor. Yeşil led bana CPU'nun şu anda RAM'da olduğunu gösteriyor. Eğer herhangi bir buton, sıra anahtarı, sensörden giriş olacak olursa yukarıdaki yeşil led ile aynı kılıftaki kırmızı lambayı, kırmızı ledi yakıyorum. Kırmızı ledi yanınca bu doğal olarak turuncuya dönüyor. Yani ben PLC'nin herhangi bir, şu anda üzerinde 7 tane input var. 7 inputtan herhangi birinin giriş uyguladığını bana gösteriyor. Şuradaki 1 ve 2 nolu çıkışlarım, yani D0 ve D1 bana motorun ileri ve geri çıkışlarıyla beraber çalışıp ileri ya da geri rölesinin çektiğini gösteriyor. Şuradaki sizin 3-4 olarak gördüğünüz ve içeride D2 ve LED 2 ve LED 3 olarak adreslediğim çıkışlar motorun bana devir yönünü söylüyor. Örneğin bir yönde döndürelim. Bakın önce 4 yandı, sonra 3'e döndü. Bunun nedeni şu: içerisinde kalan bilgilerden kaynaklı olarak oradaki sensörlerin tam tur görüp o değerlerin yerine oturması için geçen zaman. Bakın. Mil tam turunu atıp değerler oturduğunda diğer led dönüş yapıyor ya da yanıyor diğer yönde. Aynı yönde yine aynısı. Farklı yönde diğer led dönüyor. Şimdi bunu program üzerinde açıklamaya çalışayım. Şimdi burada programlama mantığından biraz bahsedeyim. Motor mini üzerine bir tane çıkıntı var ve aralıkları simetrik olmayan iki tane sensör yerleştirmişim. Burada 90 derece aralıkta bu sensörleri görüyorsunuz. Benim sensör yan, burada sensör dik diye geçiyor. Şimdi motorum iki yönde de dönebilir. Saat ibresinin tersi yönde döndüğünü düşünecek olursanız şu noktada sensörü gördüğünde ben bir tane yükselen kenar oluşturuyorum. Sensör 1'in yükselen kenarını oluşturuyorum ve sensör 1'in yükselen kenarını oluşturmamla birlikte yeni zaman 1 zaman değerinin milis komutunu eşitleyerek başlatıyorum. Daha sonra tabi bu ilerliyor. İlerlediği zaman tabi bu ilerleme sırasında yeni zaman 1 değeri ne yapıyor? Milis komutuyla birlikte saymaya başlıyor. Buraya geliyor. Yani sensör 2'ye geliyor. Sensör 2'de de bir tane yükselen kenar yapmışım. Sensör 2'nin yükselen kenarında da şu ara zaman 1'e hesaplatıyorum. Ne yapıyorum? Az önce burada parça sensör 1'i gördüğünde yeni zaman 1 diye milis komutuna eşitlemiştim. Bir değer eşitlemiştim. Yani şu andaki zaman değerini yeni zaman 1'in içerisine atmıştım. Daha sonra buraya geldiğindeki durumda şu arada geçen zamanı şuradaki milis zamanından yeni zaman 1'i çıkararak hesaplatıyorum. Yani ben burada ara zaman 1 diye bir zaman değeri ne yapıyorum? Hesaplıyorum. Daha sonra buradaki yine sensörün, yukarıdaki dik sensörün ya da buradaki sensör 2'nin yükselen kenarını oluşturuyorum. Yükselen kenarında da ben şu anki milis değerini yeni zaman 2 diye bir değişkenin içerisine atıyorum.
oluşturuyorum. Yani şu noktadaki zaman değerim benim yeni zaman 2'nin içine atmış olduğum değer. Ve yine milis komutu PLC içerisinde işlemeye devam ediyor. Dönüyorum. Buraya geliyorum. Bu noktaya yani tekrar sensör 1'in yan sensörü yükselen kenarına gördüğümde programda bir yükselen kenar oluşturuyorum. Ve burada ne yapmıştım? Yeni zaman 2 diye şu geçiş noktasındaki zaman değerini ben yeni zaman 2'nin içerisine atamıştım. Zaman geçti ve artık buraya geldi parça. Bu yükselen kenarda da şu anki mevcut milis değerinden yeni zaman 2 şurada almış olduğum milis değerini çıkararak ara zaman 2 değerini ne yapıyorum? Hesaplıyorum. Yani şurada zaman 1'i başlatıyorum. Burada zaman 1'i hesaplatıyorum. Yani ara zaman 1'i buluyorum. Burada zaman 2'yi başlatıyorum. Buraya dönüyor, geliyor. Burada da zaman 2'yi ne yapıyorum? Hesaplatıyorum. Şu arası ara zaman 1, bu arası ara zaman 2. Saat ibresinin ters yönde döndüğünde benim rotorum ara zaman 2, şuradaki değer ara zaman 1'den ne olacak? Büyük olacak. Peki ters döndüğünde ne yapıyorum? Ters döndüğünde bu sefer sensör 2'nin burası benim için yükselen kenarı. Sensör 2'nin yükselen kenarını gördüğümde burada yükselen kenar oluşturuyorum. Yükselen kenarda mevcut akıp giden milis değerini yeni zaman 2'nin içerisine atıyorum. Artık yeni zaman 2'nin başlangıç değerini ben biliyorum. Niye? Çünkü parça buraya geldiğindeki milisin o anki değeri. Daha sonra rotor dönmeye başlıyor. Motor milim. Buraya geliyor. Burada sensör 1'in yükselen kenarını oluşturuyorum ve sensör 1'in yükselen kenarında da ne yapıyorum? Mevcut milis değerinden burada az önce hafızalarına atamış olduğum yeni zaman 2 değerini çıkarttığımda ara zaman 2'yi ne yapabiliyorum? Hesaplatıyorum. Yine bu sensör 1'in yükselen kenarının içerisinde bu sefer yeni zaman 2'ye atıyorum bu değeri. Yani benim çıkıntım, mil üstündeki çıkıntım sensör 1'in yükselen kenarını gördüğündeki anı akıp gitmekte olan milis anını yeni zaman 1 diye bir değişkenin içerisine atıyorum. Daha sonra bu hareketini sürdürüyor. Buraya geliyor. Sensör 2'nin yükselen kenarında da şurada atamış olduğum yeni zaman milis değerini atamış olduğum yeni zaman 1'i şu anki mevcut milis değerinden çıkararak ara zaman 1'i ne yapıyorum? Hesaplatıyorum. Yani burada zamanı başlatıyorum. 2'nin zamanını başlatıyorum. Burada hesabını yaptırıyorum. Burada 1'in zamanını başlatıyorum. Burada 1'in hesabını yaptırıyorum. Rotorum bu sefer saat ibresi yönünde döndüğünde de zaman 1 zaman 2'den büyük oluyor. Yani buradaki zaman 1 ile zaman 2'leri büyüklük küçüklük açısından karşılaştırdığımda bana motorumun dönüş yönünü veriyor. Program içerisinde ne yapmışım? Ona bakalım. Program içerisinde yaptığım şu unsynced long hafıza alanları açtım. Burada zaman değerlerini tutacağım. Yeni zaman 1, yeni zaman 2. Örneğin yeni zaman 1 benim yan sensörüm. Az önce resimde sensör 1 olarak gördüğünüzde yükselen kenarındaki akıp gitmekte olan milis değerini tuttuğum yer. Yeni zaman 2 benim dik sensörümün, yukarıdaki sensörümün yani sizin resimde sensör 2 olarak gördüğünüz sensörün üstünden parça geçtiği anda yani bu sensör 1 olduğundaki yükselen kenardaki milis değerini ne yaptım? Atadığım yer. Ara zaman 1'in başlangıcından yani sensör 1'den sensör 2'ye kadar ki geçen zaman burada hesaplatacağım. Ara zaman 2 de sensör 2'den sensör 1'e gelen geçiş sırasındaki geçen zamanı hesapladığım hafıza alanı olacak. Yani ben ara zaman 1 ve ara zaman 2'yi ne yapacağım? Kıyaslayacağım. Daha sonra yükselen kenarları oluşturabilmem için benim daha önceden de yaptığım klasik olarak şartım olacak. Yükselen 1, yükselen 2 bu şartlar. Şimdi gelelim buraya. Findar Opto PLC'de LED D0, LED D1, LED D2, LED D3, LED D Red, LED D Bulletin. Bunlar benim Opto üzerindeki ledlerim. Bunlar öndeki ledler. 4 tane ledim. Bu motor ileri yönde çalıştığında, bu geri yönde çalıştığında, bu yön bilgisini, ileri yön bilgisini veren, bu geri yön bilgisini veren benim ledlerim. Daha sonra Opta'nın üstünde çıkış klemensleri olmadığı için çıkışların aktif olup olmadığını bu şekilde buradaki ledlere görev atayarak yapıyorum. Kırmızı ledi nerede kullanıyorum ben? Kırmızı ledi de şurada. Yine inputlarında da bunun durum ledi yok. Yani klemenste enerji olup olmadığını gösteren led yok. O yüzden herhangi bir input geldiğinde de kırmızı ledi aktif yaparak sinyal geldiği sürece aktif yaparak inputun olup olmadığını görüyorum ki hani donanımsal sorun var mı yok mu onu bileyim diye kablo kopar, kablo
tablo çıkar ve ben sonuç itibariyle bu bir deney seti. Yeşil LED'i ben PLC'nin çalıştığını, run'a geçtiğini görmek için kullanıyorum. Dijital çıkışım D0, D1. İleri ve geri rölelerini çalıştırıyorum. Şuradaki D2, D3'ü kullanmadım çıkış olarak. Bunlar da benim öndeki fiziksel inputlarım, girişlerim. Şimdi A0'ı kullanmadım. A0'ı kullandığınızda sizin Arduino'larda olduğu gibi serial begin başlattığınızda, seri ekranda görmeye çalıştığınızda çakışmalar yaşıyor. O yüzden 7'den başlıyorum kullanmayı. İşte yettiği kadar. Burada benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane girişim var. 8 tane Clemens giriş Clemens'im var. Ne yapmışım? A1'i geri sıra anahtarına kullanmışım. A2'yi ileri sıra anahtarına, A3'ü geri butonuna, A4'ü ileri butonuna, A5'i stop butonuna, A6 ve A7'yi sensörlerime kullanmışım. Hatta üstündeki buton user'ı kullanmadığım için bunu da pasif yapabilirim. Şu bir kalıp benim için. Bu kalıbı program başına yapıştırıyorum. Kullanacağım inputları, outputları aktif ediyorum. Kullanmayacaklarımı pasif bırakıyorum. Serial begin başlatmışım. Şimdi şu Arduino IDE ile programlama yaparken bir PLC yazılımı gibi akışı göremiyorsunuz. Siz online alayım, akışı göreyim diyemiyorsunuz. Sonuç itibariyle kod ya da kod akışını göremiyoruz. O nedenle bir şeylerin olup olmadığını, döngülerin içine girip girmediğini seri ekrandan görmek için serial begin'i başlattım. Program oturdu. Program oturduktan sonra bana seri iletişimi yapmasına gerek yok. Bunu kaldırdım. Şimdi gelelim buraya. Void loop döngüsüne başlayalım. Void loop'da digital write demişim. LED built-in'i high yap, 1 yap demişim. Yani benim Opta PLC'm run olduğu o andan itibaren bu LED'i ne yapacak? Yeşil LED'i yanacak. PLC'nin ben run'da olduğunu göreyim diye. Daha sonra demiştim ki inputlardan herhangi birine basıldığında kırmızı LED'i yakıyorum demiştim. Bu da şu. A1 high'sa şu veya A2 high'sa, A3 high'sa veya A4 veya A5 veya A6 veya A7 high'sa, yani inputlardan herhangi biri high'a gelmişse şurada da demişim ki kırmızı led yak. Şurada hangisiydi o? A5'te şu dikkatinizi çekecek. Değinle almışım. Bununla ilgili açıklamayı yapmıştım daha önce. Benim A5'im dışarıda normalde kapalı bir buton. Normalde kapalı buton olduğu için zaten butona basılmadığında direkt PLC klavyesine benim high veriyor. High verdiği için, yani dışarıda normalde kapalı olduğu için PLC'ler, daha önce bunun açıklamalarını yaptım. Normalde açık kontak mantığına göre çalışır. Eğer siz dışarıda normalde kapalı kullanacaksanız onun içeride normalde açığı değil de normalde kapalı kontağını kullanmanız lazım. Şimdi bu bir yazılım. Bunu değilleyerek, ben tersleyerek normalde sanki işte kapalıydı açık ya da açıklı kapalı kullanmış gibi oluyor. Bunun açıklamasını yapmıştım. Burada veya, yani herhangi biri, şuradaki 6 girişten herhangi biri aktif olursa kırmızı ledi yakıyor. Peki girişten elimi çektiğimde bunun sönmesi lazım. Girişten elimi çektiğimde de hiçbir giriş yanmıyorsa, bir değilse ya da yani A1'de low'sa, A2'de, A3'te, A4'te, A5'te, yine burada A5'in değilini alacaksınız. A6'da, A7'de low'sa, yani hepsi başlangıç koşulundaysa, ki hepsini sorgulayabilmem için V komutunu koyuyorum buraya, V işlemini koyuyorum. LED'i söndür demişim. Şimdi ileri ve geri çalıştırmalara başlayacağım. Diyorum ki ileri buton A5, şuradan A5 stop, A6, A7 sensörlerim, A3, A4'te ileri geri butonlarım, A2 ile A1'de sıra anahtarlarım. Gelelim o kısma. Nere? Şu. A5'e basılı değilse, şu değili kaldırıp siz burada high sorgusu da yapabilirsiniz ama dediğim gibi o değili koyduktan sonra dışarıda normalde açık butonmuş gibi ben bunu içeride ne yapabiliyorum? Düşünebiliyorum. A5'e, yani stop butonuna basılmamışsa ve işte ileri yöne basılmışsa ve motor o anda geri çalışmıyorsa, yani stop'a basılı değil, stop low'da, ilgili yön butonuna basılmışım high'da ve digital read D1'den okutuyorsunuz, bu low'daysa, gel D0'ı çalıştır ve bunun çalıştığını göstermek için de LED D0 bana yak. Tamam. Eğer ben sıra anahtarına çarpmışsam, parça sıra anahtarına çarpmışsa, yani D0 yönünde giderken A2 inputuna ait sıra anahtarına çarpmış, bunu 1 yapmışsa durdur. Hem dijital çıkışı D0 hem LED'ini. Bu sefer ters yöne bastığımızı düşünün. Ters yöne bastığımızda da stop'a basılı değilse, ilgili yön butonuna basılmışsa, 1 yapılmışsa ve motor ileri yönde örneğin dönmüyorsa, bunu gel geri çalıştır ve geriyle ilgili de ilgili LED'i yak. Gel, örneğin burada ne çalıştı? Geri çalıştı. Geriye ait sıra anahtarına çarptığında, bunu 1 yaptığında da geriyi durdur. Şimdi de burada stop'a basmış olacağız. Stop'a bastığımızda da durduracağız. Eğer stop butonuna high'sa, dijital olarak ne kadar çıkış varsa hepsini durdur.
Ve ne kadar zaman değeri, yani bunu sıfırlamanıza gerek olmayabilir. Ters yönde bir tur attıktan sonra bu zaman değerleri oturacak ama hani bunu ne yapabilirsiniz? Sıfırlayabilirsiniz. Tüm zaman ya da işte hafıza alanlarını sıfırladım. Şimdi gelelim yükselen kenar oluşturmaya. Yükselen kenar oluşturmada ne? Yan sensörüm Haysa. Şimdi if sorgusunu sadece yan sensöre bağlayarak yapamazsınız çünkü parça yan sensörün üstünden geçerken, A7'ye bağlı sensörün üstünden geçerken bu sorguya devamlı girer. O zaman şunu istiyorum, sadece A7'yi gördüğü anda gerçekleşsin, bir kere bu döngüye girsin, bir daha bu döngüye girmesin. O zaman benim buraya bir tane şart koymam lazım. Yükselen 1 diye. Yükselen 1'i ne yaptım? Hem stopla lowladım hem de yükselenlerin zaten başlangıç değerleri low. Geldik buraya geri. Sıra anahtarı A7 1 yapmışsa ve yükselen 1 low'sa in aşağıya, yükselen 1'i high yap ki hala sıra anahtarı highken, yani o geçmesi birkaç milisaniye zaman alacak. Hala sıra anahtarı highken bu şartı sağlasa da bir sonraki döngüde yükselen artık low değil. Burada ben high yaptım. Bu şartı sağlamayacak ve bu döngüye sıra anahtarının üstünde olduğu sürece devamlı girmeyecek. Şimdi burada ne yapacağım? Burada yapacağım şey şu. Zamanın birini başlatacağım. Öbür zamanı hesaplatacağım. Resimde anlattığım gibi. Burada yan sensörde demişim ki akıp giden milis değerine, şurada akıp giden milis değerine yeni zamanın bir içerisine kaydet. Örneğin burada akıp giden milis değeri 10.000. Akıp giden milis değeri yeni zaman birin içerisine aktardığımda yeni zaman bir örneğin 10.000 milisaniye oldu. Artık yan sensörü A7'ye bağlı sensörü gördüğü andaki zaman değerini ben yeni zaman 1'e ne yaptım? Atadım. Bu değeri ben bir kere cebe aldım. Tutuyorum. Daha sonra ara zaman 2. Bunu hesaplatacağım ama onu bir sonraki adımda yapalım. Hesaplatalım, daha mantıklı gelecek. Yine buraya serial printlerle zaman değerlerine falan bakmak için koymuşum. Bu programı oturtturdum. Bir daha bunlara bakmama gerek yok. Şimdi sıra anahtarı low'a döndü. Yani parça sıra anahtarından kurtuldu. O zaman bir sonraki çalışma için başlangıç koşullarına getireyim. Başlangıç koşullarına nasıl getireceğim? Az önce bu döngüye girmesini ben neyle engellemiştim? Yükselen biri low'ken high'a çekmiştim. Bir daha girmemişti. Artık burada işim bitti. İşim bittikten sonra bunu yükseleni biri tekrar low'a çekmem lazım. Sıra anahtarından kurtulmuşsa, parça low'sa, yükselen 1. Şurada high yapmıştım. High'sa low'a çek. O yukarıdaki döngüye bir daha girer mi? Hayır, bir dahaki döngüye girmez. Niye? Çünkü bakın A7 sensörü low. Yani parça sensörün altından kurtulmuş. Kurtulduğu için bu sefer şura low. Her ne kadar burada yükselen biri low yapsanız da, şurayı low yapsanız da şartın bu kısmı sağlanıyor gibi gözükse de parça sıra anahtarının altından çıktığı için şura high olmadığından bu döngüye bir daha girmeyecek. Daha sonra gelmişim A6'ya bağlı sensöre. A6'ya bağlı sensör görmüşse, yine bunun yükselen ikisi low'sa, yani yükselen kenarı yapmak istiyorum. Buraya girmiş. Yükseleni bir daha girmesin diye high yapmışım. Yukarıda açıklamıştım. Yeni zaman 2'yi de şimdiki milis değerine atamışım. Tamam mı? Yani yukarıda neydi? 10.000. Örneğin burada da 10.250 akmakta olan milis değeri. 10.250'yi zaman 2'nin içerisine tutmuş atamışım. Şimdi ara zaman 1'i burada hesaplatıyorum. Ara zaman 1'i nerede başlatmıştım? Bakın ara zamanı yeni zaman 1 ile burada başlatmıştım. Yeni zaman değerini sensör A7'nin altında tutmuştum. Yeni zaman değerini burada tutmuştuk. Mevcut milis değerine örneğin ne diye tutmuştuk? Burada 10.000 tutmuştuk. Tamam mı? Bu neydi? A7 sensörüne yükselen kenarında yeni zaman değerini mevcut giden milis zamanına atamıştık. Tutmuştuk. Örneğin burada 10.000 tutmuştuk. Şimdi nereye geldik? İkinci sensörün yükselen kenarına. Artık bu iki sensör arasındaki zamanı hesaplatmam lazım. Şurada tutmuş olduğum yükselen, düzeltiyorum, şu neydi? Yeni zaman 1'i ara zaman 1 milis eksi yeni zaman 1 ile hesaplamaya. Ara zaman 1 ne? Şu sensörden başladı. Bu sensördeki biten zaman. Yeni zaman nerede tutmuştum? A7'de. Örneğin 10.000 tutmuştuk. Şu anda milis şeyine, zaman akıp giden değerine 10.000 burada başlangıç değerini tutmuştum. 10.200'de şu an. 10.200 eksi şurada tuttuğum 10.200 milisaniye. O zaman ben zaman değerini A7'de başlattım. Yani ilk noktasını A7'de tuttum. A6'ya geldiğinde, bir sonraki sensöre geldiğinde bu ara zaman değerini ne yaptım? Hesaplattım. Şimdi bu sensörde de yeni zaman 2 değerini mevcut akıp giden milis değeriyle ne yapmışım? Almışım. Yani mevcut akıp giden neydi? 10.200'deyiz örneğin. Milis 2 10.200'deyken bunu yeni zaman 2'ye ne yapmışım? Almışım. Peki ara zaman 2'yi nerede hesaplattım? Dönüyorsunuz sensöre, birinci sensöre bir daha geliyorsunuz. Burada da demişim ki ara zaman 2 mevcut akıp giden milis eksi yeni zaman 2.
2 yani bir önceki sensörde tutturduğum zaman değeri. Tamam. 10.000'di. 10.200'ü burada gördük dedik. Aradaki 200'dü. Örneğin buraya geldiğinde de 10.800 ama burada 10.200 de tutmuştu bu değeri. 10.200 değerini tutmuştu şurada. Tamam mı? Buraya geldiğinde milis 10.800 tuttuğu yeni zaman değeri 10.200'dü. Örneğin burada da arada hesapladığı değer 600 milisaniye. Yani yaptığım şey ne? Şurada yükselen kenarları oluşturuyorum. Bir kere döngüye sokuyorum. Burada akıp giden milis değerini bir değere atıyorum. Yeni zaman 1 gibi bir değişkene atıyorum bu değeri. Daha sonra mevcut milisten şurada tutmuş olduğum zamanı çıktığımda bu iki arasındaki zamanı ara zaman 1 olarak hesaplıyorum. Ya da bu sensörde zaman 2 olarak akıp giden milis değerini tutuyorum. Dönüyor rotor. Öbür sensöre geldiğinde, yükselen kenara geldiğinde de bir önceki sensörde tutmuş olduğum zaman değerini mevcut zaman değerinden çıkararak o aradaki zaman değerini ne yapıyorum? Buluyorum. Geldik. Tabi sensör 2'nin de yükselen kenarıyla işim bitti. Artık parça sensörden ayrılmış. Yükselen 2 şartımda, yükselen kenarı oluşturma şartımda high'sa bunu demişim ki low'a çek. Artık sensörden kurtuldu. Dediğim gibi high, low çeksek şu şart sağlansa bile şurası high olmayacağı için sensör altının yani üstteki sensörün şeyine tekrar döngüsüne girmeyecek. Şimdi ara zaman 1 değerini ara zaman 2 değerini hesapladım mı? Ara zaman 1 değeri 2'den büyükse örneğin D3 ledini yak demişim ama D2 ledi yanıyor olabilir. Yön değiştirmiştir. D3'ü yaktığımda da D2'yi söndürür. Ya da ara zaman 2 ara zaman 1'den büyükse eğer burada da D2 ledini yakıyorsam önceki çalışmadan D3 yanık kalabilir. D3'ü ne yaparım? Söndürürüm. Bu örnek kodu YouTube'daki videonun altına atacağım ama YouTube süslü parantezleri falan kabul etmiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ona da bir çözüm buluruz. Başka bir şekilde falan gösteri açıklamasını yazarım. Burada kod satırıyla zaman değerlerini tutarak birbirleriyle kıyaslaması üzerine güzel bir örnek yaptım. Bu kod yazma benim oldukça hoşuma gidiyor. Dediğim gibi tekrar şu kısmı özetleyecek olursam sensörün birinin altında yükselen kenarı yakalıyorum. Öbür sensörde de yine yükselen kenarı yakalıyorum. Akıp gitmekte olan milis değerine yeni zaman 1 diye bir değişkene atıyorum. Burada mevcut zamanla bir önceki sensörde tutmuş olduğum zamanı çıkarıp bu iki sensör arasındaki zamanı buluyorum. Yine burada mevcut akıp gitmekte olan milis değerini yeni zaman 2'ye ne yapıyorum? Atıyorum ve bir sonraki gördüğünde de mevcut milisten bir önceki sensörde tutmuş olduğum zamanı çıkararak aralardaki zaman değerlerini ne yapabiliyorum? Hesaplatabiliyorum. Arkadaşlar bu video böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.